Herkese merhaba arkadaşlar. Herkese iyi günler. Bugün yeni önemli bir video ile karşınızdayız. Bugünkü videomuzun konusu besi çiftliği mi, süt çiftliği mi, mera hayvancılığı mı, hangisi avantajlı, dezavantajlı? Duruma göre yorumlayacağız. Duruma göre anlatacağız. Elimizden geldiği kadar bildiklerimizi, yaptıklarımızı, uyguladıklarımızı, yanlışlarımızı, hatalarımızı hepsinden bahsedeceğiz. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Videoyu sonuna kadar izleyin. Yanlış olan, doğru olanı yoruma yazarsınız. Yorumlarda da cevaplarınızı biz veririz, siz verirsiniz. Ona göre izlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Umarım videoyu beğenirsiniz. Herkese iyi seyirler diliyorum. Şimdi öncelikle arkadaşlar biz yaptığımız işten bahsedelim. Besi çiftliği avantajlarından ve dezavantajlarından bahsedelim. Ona göre yorumlayalım. Şimdi şu anki piyasada süt zor duruma düştü. Sonra yurt dışından gelen ithal durumu, et durumu zor duruma düşürdü. O şekilde bir hatalar, gevşeklikler oldu arkadaşlar. Buzağa bakıyorum, ayağına da zincir, ona takıldım yani. Sözüm orada kesildi, kusura bakmayın. O yüzden yaptığımız işin piyasaya gideceği yerden devam etmemiz lazım. Nasıl yani bu? Bulunduğunuz bölgede öncelikle karar vereceksiniz. Kurbanlık yapsanız satabilir misiniz? Süt yapsanız kapınıza veya süt fabrikası yoğun mu? Gelip süte talep var mı? Doğuda mesela süt zor talep görüyor. Batıda çok talep görüyor. İç Anadolu'da orta kısımda yine orta şekilde kalıyor. Besi hayvanları yine o şekilde. Doğuda mera çoğunluk olduğu için Erzurum, Kars, Ardahan bölgelerinde mera hayvancılığı gidiyor. Yani benim anlattıklarım arkadaşlar öncelikle bölgenize, yerinize göre devam edecek. Yani Ege, Akdeniz farklı, İç Anadolu farklı, Doğu Anadolu bölgesi farklı şekilde bunu yorumlayacak. Şimdi ben İç Anadolu bölgesindeyim. Yayla mera olduğu için mera hayvancılığı yapmaya çalışıyoruz. Mera hayvancılığında ise yaptıklarımız arkadaşlar bizim sütü tereyağı peynire dönüştürüp diğer kalan erkek danalarımızı kurbanlığa dönüştürüp piyasaya veriyoruz. Bizim yaptığımız bu. Son dönemde ise kurbanlıkta geçen yıl yani son dönemde kurbanlıkta sıkıntı yaşadık. Neden? Alım gücü düştüğü için millet piyasadan biraz soğuk kaldı. Yani emekliler, asgari ücretli çalışanlar kesemeyenler, kesenler, az kesenler falan oldu. Diyebiliriz. Küçük dana alanlar yani. Az kesenler dediğimiz o büyük dana alamayanlar, koyuna yönelenler, küçükbaşa yönelenler şeklinde yorumlayabiliriz. Onun dışında süte gelince bizim sütte biz yaylada tereyağı peynir yapıyoruz. Burada ise sütçüye veriyoruz. Şimdi bunda bir sıkıntı yok. Fakat daha iyi hale getiremez miyiz? Getiririz. Nasıl? Getiririz. Merada süt önemli ırklar var. Jersey ve Montafon ırklarımız var. Bunlara Angus ile melezlediğimizde ne olur? Hem etçil ırkı üretmiş oluruz buzağı bakımında hem de süt olarak, tereyağı peynir olarak da ya da perakende süt satanlar da sütünü yine satar. Bu şekilde devam eder. Peki Marmara bölgesinde veya diğer bölgelerdekiler süt çiftliği kurmak isterse nasıl olur? Süt çiftliği kurmak isteyenler arkadaşlar Holstein genelde tercih yapıyor. Süt simental tercih eden nadir. Simental kombine ırk diyor. O kadar süt verimi alamayan da var, alan da var. Şimdi sütte avantaj var mı? Tabii ki var. Süt hayvan aldığında buzağısını alıyorsun. Süt oranını doğru orantıda maliyetine karşılık denk getirebilirsen buzağı sana kar marjlı geliyor. Süt hayvancılığı bu şekilde. Buzağı ölüm olduğunda zaten zarar edersin. O iş biraz sıkıntıya sokar seni. Besi çiftliğinde ise dışarıdan hayvan alırsın ya da ithal hayvan getirirsin. Büyükse işletme.
İthal hayvan getirirsin, satarsın. Bir sonraki piyasada artık besi çiftliğinde şu anda öyle bir sıkıntı var. Onu söyleyeyim. Besi çiftliğinde sattığın hayvanın yerine 1,5-2 hayvan koyman lazım en kötü. Bunu yapabilir misin? Şu anki piyasada, ekonomide bunlar biraz zorlaştı. Peki yeni başlayanlar için benim tavsiyemdir. Yeni başlıyorsun, bu şekilde küçük bir ahırın var. 20 tane, 10 tane, 10 baş, 20 baş, 30 baş bu şekilde. Bize soranlar oluyor. Tavsiye edelim bunu da. Şimdi arkadaşlar geliyor mesela, diyor ki ya ben besi çiftliği kuracağım. Besi çiftliği neden? Ya uğraşmıyorsun, buzağı doğumu yok, şu yok, bu yok. 10 tane dana alayım, kurbanlık yapayım ya da besi çiftliği kurayım. Besleyeyim, kestireyim bazında düşünüyor. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Bir danayı aldınız siz küçük danalardan. Bizimki mera hayvancılığı. Bunlardan bunlar da olur da daha yüksek kalitede hayvanlar var. Tabii fiyatına göre. Bunu ondan 20 lira eksik alırsınız. Onu 20 lira fazla pazardan da toplarsınız. Aldınız. Bu hayvanların yemi, samanı, maliyeti hepsini eklediniz. Ne oldu? Allah korusun biri hastalandığında hayvanın biri gidiyor, sıkıntıya giriyor. Bunu yapmaktan ise küçük başlayanlar için söylüyorum arkadaşlar. 10 tane 5 tane yapacaklar için söylüyorum bunu. Dişi alsa gebe düve, besi danası alacağını, ne olur? Yavrusu olur. Sütü olur. Sütünü satarsın, masrafını çıkarırsın bir yandan. 7 aylık bir gebe düve aldığında 2 ay sonra doğum yapar. Yavrusu sana kar kalır. 5-6 ay sonra yavrusunu satarsın. Yine yani ne olur? Elindeki hayvanlar kar kalmış olur. Yani besiye yönelmeyi, yani üretim yeni başlayanlar için daha avantajlı arkadaşlar. Büyükler için demiyorum. Büyük başlayanlar zaten. Büyük başlayanlar için demiyorum. Ama biri küçük başlayacaksa, ya ben 10 tane besi danası alacağım. 10 tane kurbanlık dana alacağım. Yayacağım ya da besleyeceğim içeride 6 ay, 8 ay, 1 yıl sonra kestireceğim ya da kurbanlık olarak satacağım. Peki biri hastalanırsa, hadi hastalanmadığını farz ediyorum. Sattınız, yerine hayvan alana kadar hayvan pahalanacak. Yemini saman aldığınızda 10 tane dananın yerine kaç tane dana alacaksınız? Bu var yani. Sıkıntı bu. 10 dana sattın. Hadi bakın 10 tane besi danası aldınız. Kurbanlık yaptınız ya da beslediniz. 10 danayı sattınız. Tekrar yem saman alacaksınız. Bir de yanına minimum 15 tane almanız lazım arkadaşlar. Bu işten kâr edebilmeniz için. Ama diğer türlü 10 tane gebe düve alsanız hayvan sayınız 20'ye çıkar. Hadi birisi ikisi, onda da fire verilebilir. Onu da katıyorum işin içine. Ayırt etmiyorum. Ama ne olur? Sütünü satarsınız. Sütünü sattıktan sonra buzağı yetiştirirsiniz. Sütle masrafını, maliyetini çıkarırsınız. Buzağı yetiştirirsiniz. Buzağı satarsınız. Çoğaltırsınız. Yani dişi kalır. Erkeğini satarsınız. Yine ondan besiye de yönelebilirsiniz. Dişinin avantajı bu şekilde. Şu an için daha avantajı görüyorum ben. Kişisel fikrim bu şekilde. Besi yapan arkadaşlara da tabii ben dediğim gibi 10 baş 5 baş için söylüyorum bunu. Tabii yüksek limitlere çıkan arkadaşlar. Mera hayvancılığı yapanlar için de ben yine tavsiyemdir. Montafon olsun, jersey olsun, dişiler toplayıp Angus, Charolais gibi melezler kullanarak, Charolais biraz doğum zor olur. Angus kullanarak ileriye dönük güzel yatırımlar elde edilebilir. Onların da kar marjı var. Şimdi yani adam bizi aradığında da soruyorlar. Yani şimdi bugün 10 tane inek alsan, tamam mı? Montafon inekler var. 10 tane inek alırsın. 10 tane inekten ise bu şekilde tatlı tatlı buzağların olur. Değil mi? Bu mesela dişi. Bizim dişimiz. Tatlı tatlı buzağlarınız olur. Yine erkeklerinizi besleyip kurbanlığa dönüştürebilirsiniz. Bizim kurbanlıklardan yaptığımız yanlışlardan da söyleyeyim arkadaşlar. Yapan arkadaşlar için. Şimdi şöyle bir durum oluyor. Yani bizim birinci yaptığımız kendi şahsi fikrim, yine şahsıma. Kaliteli boğa kullanamıyorum. Kullanmıyoruz. Sonuç bu şekilde oluyor ve arkadaşlar şunu söyleyeyim. Kurbanlık bekletmek. Ya şimdi
Ben mecbur kalırsam şaroleyi kullanacağım. Ortadaki şaroleyi. Şarole melezini. Şimdi kurbanlık şu şekilde sıkıntı oluyor. Ya 2 yıl, 2,5 yıl dana 2 yaşını geçiyor. 2,5 yaşına geliyor dana. Kurbana kadar bekliyorsun. 2,5 sene dana besliyoruz. Kaça satacaksın? Geçen yılki fiyatlardan bahsediyorum. Bu seneki fiyatlardan bahsetmiyorum. 110, 120, 130, 140 bandında gidiyor. Bakıyorsun kaliteli hayvan ürettiğinde zaten 8 aylık 10 aylıkken o danaları 80, 90'a 70'e satıyorsun. Yani kısa dönemde kısa vadede güzel paralar kazanmak daha bana avantajlı geliyor. Bunu da yapan arkadaşlara, başlayan arkadaşlara tavsiyemdir. Hani kurbanlık işi arkadaşlar şu şekilde olabilir. Siyah hayvanlar var böyle. Gidersin tanıdığın birinden ucuz alırsan yani o şekilde olabilir. Yoksa kurbanlık biraz daha yoruyor insanı. Piyasaya sürmek zor oluyor. Tanıdığın esnaflar şeyler olması lazım. Çevren olması lazım. Yoruyor insanı o şekilde. Diğer türlü konudan çıkmadan 10 hayvan aldığında 10'ar kilo 15'er kilo süt sağarsın döneminde. İkinci laktasyonda yani ilk zamanda sağmazsın da 10 kilo 15 kilo süt sağarsın montafon hayvanlardan güzel beslediğinde. Bunları satarsın perakende olarak çevrene. Onu satarsın, buzağısını yetiştirirsin. Güzel buzağlar olduğunda 6-7 aylık buzağları dönüştürürsün. Satarsın yani. O şekilde olabilir. Ben öyle düşünüyorum. Oğlum onun suyunu açayım ben sana dur. Gel al. Piş, 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 piş. Bak gel su geldi gel. Su damlama yapmış bunu kapatıyorum o yüzden. Bak ona gitti. Onunla oynuyor. Oradan içiyor işte bakalım. Yani buzağısı yanında olur. 6 ay buzağısını emzirirsiniz güzelce. Büyütürsünüz fazla emzirerek. Satarsınız buzağısını. Tekrar sermayeye çevirirsiniz. O şekilde yani 10'unuz 15 olur. Bir dahaki dönem dişler kalır yanında. Hayvan sayınız çoğalır diye gider. Benim tavsiyem bu şekilde yani. Kısa vadede üretim yapmak her zaman avantajlı diyorum. Kısa vadede demişim. Uzun vadede diyelim değil mi? Uzun vadede üretim avantajlı. Mera hayvancılığında. Diğer küçüklerde de avantajlı ya. 5 hayvan 10 hayvan için. Küçüklerde de avantajlı aynı. Bu işin sonunda onu söyleyelim yani. 5 hayvan 10 hayvanla 15 hayvanla başlayacak arkadaşlar. Dişi hayvanlar alıp başlarsa biraz daha avantajlı olur diye düşünüyoruz arkadaşlar. Yanlışlarımızı doğrularımızı yorumlara yazabilirsiniz. Onun dışında da eklemek istediğimiz bir şeyler var mı düşünüyoruz. Bir tane daha bir şey var. Düve beslisi. Düve beslisi de bir farklı avantajdır ha. Düve beslisi yapanlar da var. Düve besliyor sadece. Alıyorlar. Piyasada. Onları da besleyip satanlar var. Şöyle şey. Ya tabi hayvanına göre de değişir. Arkadaşlar şunları mesela bakım beslenmesi güzel olsa bunlar damızlık olur yani. Olmaz diye bir şey yok. Bakın simental melezi bizim eski simental boğalardan gelen hayvanlar bunlar. Olur bunlar. Olmaz diye bir şey yok. Bak bunu suyunu bitirince alttan suyunu içiyor. Tuzağa ya bunlar. Alın dişi ya. Al dişi sana ya. 10 numara dişi. Besle bunu, damızlık yap. Ya da besle. Besleyeceksiniz böyle uygun fiyatlı hayvanlar alın arkadaşlar. Yeni başlayan için ama bunu damızlık yapmazsa uzun vadeye düşer. O da sizi yorar. Bekleyemezsiniz o kadar. Gebe diyor almak daha mantıklı. Şimdi o da var yani bunu alsanız bu 6-7 aylık bunu 6-7 ay boğaya gelmesini bekleyeceksin. 9 ay doğurmasını bekleyeceksin.
O size sıkıntı yaratır. O olmaz. Vallahi bu yıl kurbanlık piyasası nasıl olur bilmiyorum. O da sıkıntı. Evet. Sohbet tadında bir videoydu arkadaşlar. Böyle alın bir 10-20 de tavuk yumurtası da yanında süt yumurta satarsınız ya. Yapar verirsiniz arkadaşlar. 5 hayvan 10 hayvan. Güzel fikir bence. Yanında da böyle 50-100 tavuk. Sütün yanında yumurta da ver. Tavsiyemiz bu şekilde. Hadi bakalım. Herkese iyi seyirler. Öyle gösterelim.